Herkese selam dostlar. Biliyorsunuz ki Almanya macerasındaki en büyük kabus Almanca olabiliyor. Ama bu Almanca öğrenme sürecini illaki korkulu bir rüyaya dönüştürmemize gerek yok. İşte bu videoda size hem eğlenip hem de Almanca öğrenmenin en keyifli yöntemini anlatacağım. Film ve dizi izleyerek Almanca öğrenmek. Tabii tek başına bu yeterli gelmeyecek. Ama bir seviyeden sonra bu şekilde gündelik hayatınızda çok daha rahat Almanca iletişim kurabileceksiniz. Özellikle A2'yi bitiren ve B1 seviyesinde olan kişilere öneriyorum bunu. Zaten Almanca öğrenmenin yöntemlerini de açıkladım. Diğer bir videoyu inceleyebilirsiniz. Onu da kartlarda göstereceğim. Ama öncesinde abone olup bu videoyu bitirmenizi öneriyorum. Hadi şimdi videoya başlayalım. Peki neden dizi film izleyerek Almanca öğrenmeliyiz? Bir şeyler izlerken Almanca öğrenmek sıkıcılığın önüne geçebilir. Özellikle gündelik hayatta konuşulan kalıpları görmenizi sağlıyor. Ama en önemlilerinden biri de ana dili Almanca olan kişilerin nasıl konuştuğunu görüyorsun. Özellikle farklı karakterlerin konuşma tarzları sizi çoğu aksana aşina duruma getiriyor. Dizi filmlerde, kitaplarda öğreneceğiniz kalıpların dışında deyimleri de duyuyorsun ve sokak ağzını öğreniyorsun. Beyin görsel, işitsel olarak daha hızlı öğreniyor biliyorsunuz ki. Videonun ilerisinde size hangi taktiklerle öğrenebileceğinizi de anlatacağım. Ayrıca videonun sonunda eğlenceli ve basit Almanca'ya sahip bütün dizilerden bahsedeceğim. O yüzden sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ayrıca bu şekilde dizileri vesaire izledikten sonra Almanya'daki kültürü de az çok görmüş oluyorsun. Peki bu yöntemle nasıl Almanca öğrenebilirsin? Maalesef sadece dümdüz izleyerek Almanca öğrenemezsin. Diziyi açacaksın, alacaksın önüne defteri. Tek tek not alacaksın. Almanca altyazılı olarak izlemen gerekiyor. İlk başta altyazısız şekilde söylenenleri anlamayacaksın normal olarak. Kurslardaki öğretilen Almanca ile gerçekteki Almanca çok da aynı olmuyor. O yüzden diziyi altyazılı izlemek kötü değil, gerekli bir şey. Anlamadığınız yerlerde not alacaksın. Anlamadığın kelimelere gelince durdur, cümlenin hepsini not al, çevirisini yaz ve devam et. Bu şekilde izleyerek gidebilirsin. Bölüm bitince de o aldığın notları tek tek inceleyeceksin. Dizilerde genelde aynı kelimeleri kullanıyorlar. Böylece ilerleyen bölümlerde daha az not alacaksın, daha hızlı bir şekilde anlayacaksın. Ki diziyi anlamaya başlayınca da ondan bir zevk alacaksın, haz duyacaksın. Ama sakın unutma, %100 öğrenmek tabii ki de uzun sürecek. Bu yüzden her diziyi bu şekilde izlemelisin ki kelime kaçırma. Almanca öğrenmenin en önemli noktası olabildiğince kelime ve kalıp öğrenmek. Bu dizileri bu şekilde izlemek zorundasın maalesef. Evet, bazen dizi izlemek bile sıkıcı gelecek ama en azından bir nevi eğlenceli oluyor bu. Ayrıca eğer yapabiliyorsan aynı bölümü tekrar izlersen pekiştirmiş oluyorsun. Ama bu konuda sana çok fazla ısrarcı olmayacağım çünkü ben de tekrar etmezdim. Sıkıcılaşıyor iyicene. O yüzden sürekli ilerleyip not alıp o şekilde ilerlersen de faydasını göreceksin. Peki bu defteri nasıl tutabilirsin? Kelimeleri bir kısma, kalıpları başka bir kısma yazabilirsin. Farklı defterler de tutabilirsin. Sonrasında bunları flash kart ile tekrar edebilirsin. Karşına çıkabilecek her kelimeyi öğrenmiş oluyorsun bu şekilde ve en önemli şey planlı olarak çalışmak. Kendine belli saatler ayarlayacaksın. İşte bir günde 2 bölüm izleyeceğim, bir bölüm izleyeceğim ama buna sadık kalacaksın. Çünkü planından şaşarsan disiplinini bozuyorsun ve bu şekilde bir süre sonra bırakıyorsun. Yalan oluyor o iş. O yüzden plana sadık kal. Ve bir diğer önerim de diziyi sevdiysen dizi hakkında yorumları ve yorum yapan sitelere bakabilirsin. Tabii Almanca olan başlıklara bakacaksın. Özellikle Reddit gibi Almanca forumları olan güzel siteler de var. Orada dizinin belki başlığı açılmıştır. Ve orada yorumları okuyabilirsiniz. Kendin yorum yapabilirsin. Tabii bu gerekli değil ama yararlı olabilir. Hatta aldığın notlardaki kalıpları ayna karşısında seslendirebilirsin de. Ayna karşısında aynı karakterin rolüne bürünüp onun sesini taklit edebilirsin. Bu şekilde hem telaffuzun gelişmiş olur hem de kendi kendine eğlenmiş olursun. Ayrıca kelimeyi de çok iyi bir şekilde öğrenmiş olursun. Bir taşla 3 kuş. Mis gibi yöntem. Şimdi asıl konumuza gelelim. Hangi diziler izlenmeli? Artık yöntemi biliyoruz. Şimdi sana seviyene göre seçebileceğin Almanca dizileri ve bir tane de film var arada sanırım. Filmi önereceğim. Her birinden kısa bahsedeceğim. Konusunu, seviyesini, öğrenmene nasıl katkı sağlar kısmını tek tek ele alacağım. Hepsini zaten afişini burada göreceksiniz. Bu tarz yararlı videoların çok kişinin önüne çıkabilmesi için tabii videoyu beğenmeniz beni çok mutlu eder. Tekrardan teşekkür ediyorum ve dizilerimize giriş yapıyorum. İlk önerim biraz şaşırtıcı gelebilir ama bence Almanca öğrenenler için harika bir başlangıç. Love is Blind Germany. Netflix'te bulunan A2 seviyesi için ideal bir reality show. Katılımcılar birbirini hiç görmeden sadece konuşarak tanışıyorlar. En sonunda birbirlerine aşık olup nişanlanıp evlenmeye karar veriyorlar. Konuşmalar gerçek oluyor. İnsanlar rol yapmıyor. Yani karşına çıkan Almanca tamamen günlük hayat Almancası. Flört ederken kullanılan ifadeler, duygusal cümleler, tartışma anları, sinirlenince nasıl konuşuluyor? Bunların hepsi burada var. Ayrıca konuşmalar genelde yavaş oluyor. Çünkü insanlar düşünerek ve duygularını bastıra bastıra anlatıyor. Üstelik
Aynı kelimeleri tekrar tekrar duyuyorsun. Yani ilk defa Almanca dizi izlemeye başlıyorsan bu yapım seni çok da korkutmaz. Altyazıyı Almanca olarak aç, kulak dolgunluğu yap ve konuşmaları cümle karşısında kalıplarıyla birlikte not defterine not al. Hem eğlenceli hem de öğretici bir içerik. İkinci önerim ise çok özel bir dizi. Almanca öğreniyorsan, Türk biriysen bu dizide kendinden bir şey bulmaman imkansız. Turkish für Anfänger. A2 B1 seviyesi için bir yapım. İnternetten de indirebilirsin. YouTube'da da var sanırım ama altyazısı var mı tam olarak bilmiyorum. Konusu şu: Alman bir anne Türk bir babayla evleniyor. İkisinin de çocukları var ama hepsi çok farklı karakterler. Bu iki kültür bir evin içinde çarpışınca ortaya inanılmaz komik ve tatlı şeyler çıkıyor. Bir nevi ikinci bahar. Mesela Türk baba biraz daha otoriter, Alman anne biraz daha rahat. Çocuklar da arada kalıyor. Dizi hem kültürel çatışmaları çok güzel gösteriyor hem de dil açısından çok sade ve anlaşılır. Komedi olduğu için konuşmalar net, hızlı değil ve genellikle gündelik hayatta geçen şeyler oluyor. Okul, arkadaşlık, aile kavgası, flört, her şey bu dizide mevcut. Bir Türk olarak seni güldürürken Almancayı da öğreten bir yapım açıkçası. Hem Almanca öğreniyorsun hem de kültürel farklara başka bir gözle bakıyorsun. Kelime olarak da çok şey katıyor. Özellikle A2, B1 seviyesi olanlar için mükemmel. Bir sonraki dizimize de geçelim. Bir sonraki dizimiz de We Are The Wave, yani Almanca adıyla Wir sind die Welle. Politik mesajı olan bir Netflix gençlik dizisi. Bir grup lise öğrencisi dünyadaki adaletsizlikten bıkıyor ve bir süre sonra harekete başlıyor. Sistemi eleştiriyor, protestolar yapıyor. Bu dizi sana sadece Almanca değil, aynı zamanda sistem eleştirilerini de gösteriyor. Konuşmalar gençlere yönelik ama politik. Yani hem gündelik ifadeler var hem de biraz daha derin düşünceli cümleleri öğrenebiliyorsun. Felsefik cümleleri öğrenebiliyorsun. Gençlik dizisi olduğu için de çok sofistike kelimeler yok. Sence adalet ne? Gençler gerçekten dünyayı değiştirebilir mi? Gibi sorular dizinin merkezinde. Dil açısından çok zor değil ama sana farklı terimleri ve kalıpları da öğretiyor. Tam B1 ve B2 arasında bir dizi. Bu diziyi izlerken not defteri elinde olsun çünkü bol bol yeni kelime karşına çıkacaktır mutlaka. Ayrıca sahneler çok sinematik. Almancayı estetik bir ortamda öğrenmiş oluyorsun. Tavsiye ediyorum. Bir sonraki önerim de bir film olacak. Bu filmi Netflix'te bulabilirsin. Bunu ara ara tekrar izleyebilirsin hatta. Bence eğlenceli bir filmdi. Filmimizin ismi Spieleabend. Yani Türkçesiyle riskli oyun. Biliyorum bu şekilde garip çeviriler olabiliyor Türkçe filmlerde ama ne yapalım. Konusu da bir grup arkadaşın bir masa oyunu gecesiyle başına gelen olayları anlatıyor. Başta her şey çok sıradan gibi, arkadaşlar buluşuyor, oyun oynuyorlar ama sonra işler karışıyor. Çünkü herkesin sakladığı bazı sırlar var. Diyaloglar çok doğal çünkü neredeyse tüm dizi konuşmayla geçiyor. Bu da öğrenen biri için mükemmel. Birinin sırrı ortaya çıkarken nasıl tepki verdiğini, suçluluk duyarken nasıl konuştuğunu net bir şekilde duyuyorsun. Bu film biraz tiyatro havasında, yani olaylardan çok diyaloglar önemli. Almancayı duy, sonra tekrar et, not al, hatta filmi durdur, karakterleri taklit et. İnan bana çok işe yarayacak bu yöntem. B1, B2 seviyesindeysen korkmadan bu filme başlayabilirsin. Çünkü zor kelimelerden çok jest, mimik ve vurgulara odaklanmış bir anlatımı var. Bilmediğin kelime olsa bile söyleyiş tarzından çıkarabiliyorsun. Şimdi biraz daha tempo yükseliyor. Almancayı biraz öğrendiysen ve gençlik dizilerini seviyorsan işte sana yine Netflix'ten bir öneri. How to Sell Drugs Online Fast. Konu bayağı çılgın, gerçek bir hikayeden alınma. Bir lise öğrencisi kız arkadaşını etkilemek için evde internetten uyuşturucu satmaya başlıyor ve olaylar çığırından çıkıyor. Dizi çok hızlı, karakterler hızlı konuşuyor, mizah var, internet dili var ama Almanca öğrenmek için birebir. Hızlı konuşulduğu için sık sık duracaksın ama hızlı bir şekilde öğreneceksin Almancayı. Çünkü bu dizi seni Almanca'da genç diline sokuyor açıkçası. Bazı argo kelimeleri de öğreniyorsun burada. Ayrıca bölüm süreleri kısa olduğu için sıkılmadan bir günde birkaç bölüm birden izleyebilirsin. Günlük konuşma dili öğrenmek isteyen herkes bu diziyi izlemeli. Özellikle Almanya'daki genç kültürüyle tanışmak istiyorsan kaçırma. Bir sonraki yapım ise Netflix'ten bir yarışma. Burada da daha yetişkinlerin ama sosyal medya yetişkinlerinin sokak ağzında ne kullandığını görüyorsun. Yapımımızın ismi Cennet için Savaş, kime güveneceksin? B1, B2 düzeyinde bir yarışma. Cennet gibi bir villada geçen bu yarışmada katılımcılar hem arkadaşlık kurmaya çalışıyor hem de birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar. Her yarışma sonrası bazıları villada kalıyor, bazıları da villanın dışında ormanda kalıp lapa ile besleniyor. Bu şekilde kişiler elenerek ilerliyor yarışma ve son villada kalan kişi büyük ödülü kazanıyor. Hem eğlenirken hem Almanca öğrenebileceğiniz bir yapım. Reality show olduğu için dili çok doğal, günlük konuşmalar var ve tartışmalara denk geliyorsun.
Dil seviyesi orta üst seviye olsa da oyuncular arasında seviye farkı var. Bazıları çok net konuşuyor, bazıları ağzında geveliyor. Bu da seni gerçek hayattaki o aksan farklılıklarına hazırlıyor. Bir sonraki önereceğim Netflix dizisinde kesinlikle çok seveceksin. Eğer biraz karanlık, biraz Berlin sokaklarına inen bir şeyler izlemek istiyorsan bu dizi tam sana göre. Dizimizin ismi Dogs of Berlin. Ünlü bir Türk futbolcunun öldürülmesiyle başlayan karmaşık bir polisiye hikayesi açıkçası. Sokaklardaki çeteleşmenin birbiriyle olan savaşı, Türklerin, Arapların ve Alman çetelerin nasıl işlediğini anlatıyor açıkçası burada. Almanca seviyesi orta ama Berlin aksanı, sokak dili ve argo çok fazla. Yeni tipte kelimeleri burada öğrenebilirsin. Ayrıca merak unsuru olduğu için dizi kendini izletiyor. Karakterler arasında kültürel gerilimler, polis teşkilatı içindeki çatışmalar diziye ayrı bir derinlik katıyor. Çokça argo var burada. Siz kullanmıyor olsanız bile gerçek hayatta bu argoları duyacaksınız ve karşınıza çıkacak. Almanya'da sokak Almancası öğrenmek istiyorsan bu diziyi mutlaka izle derim. Bir sonraki dizimizde biraz daha enteresan bir dizi. Bu dizi de Netflix dizisi. Ölümcül Farkındalık. Dizide hem mindfulness var hem cinayet var. Tam da bu ikisinin çarpıştığı bir hikayeyi anlatıyor aslında. Dizi yoğun iş temposu ve aile hayatı arasındaki denge kurmakta zorlanan başarılı bir avukatın hikayesini anlatıyor. Evliliğini ve babalığını kurtarmak için bir farkındalık seminerine katılıyor kahramanımız. Burada öğrendiği teknikleri hayatında uygulamaya çalışıyor ama istemeden de olsa bir dizi cinayete karışıyor. Bu süreçte hem bir mafya babasıyla ilişkisini hem de kendi içsel yolculuğunu görüyoruz. Almanca öğreniyorsan bu dizi tam bir cevher. Çünkü dizi boyunca çok fazla kelime çıkıyor karşına. Ayrıca karakterler oldukça yavaş ve tane tane konuşuyor. Altyazıyı aç, sahneyi durdur, kelimeleri yaz. Sonra kelimeyle kendin cümle kur. Diziyi izlerken hem gülüyorsun hem eğleniyorsun hem de Alman kültürünün kafasına bakıyorsun. Bu diziyi listene ekle, özellikle B2 seviyesindeysen çok işine yarayacak. Şimdi geçelim gerçek sokak Almancasına. Via Blocks dizisi Almanca'da yaşayan göçmenlerin hayatını suç dünyasıyla harmanlayarak anlatıyor. Berlin'in Neukölln semtinde geçen bir hikayede Lübnan kökenli bir ailenin aslında mafya klanının iç yüzünü izliyoruz. Bu dizi Alman Netflix'inde var ama Türkiye'de olmayabilir. En kötü internetten indirebilirsin. Başrolde Tony diye bir karakter var. Hem ailesini korumak istiyor hem de suçtan uzaklaşmak. Ama hayat öyle bir yapışıkmış ki yakasına çıkamıyor. Kardeş, arkadaş, polis, ihanet, uyuşturucu her şey var bu dizide. Ve dizi neden bu kadar önemli? Çünkü sokak Almancasını öğretiyor. Yani kursta nasılsını öğreniyorsun. Burada o kardeşim ne yaptın, sakin ol moruk gibi şeyleri öğreniyorsun aslında. Bu tarz Almancayı kitapta bulamıyorsun ama gerçek hayatta çokça duyabiliyorsun. Üstelik karakterlerin bazılarının aksanlı konuşması var. Yani senin gibi göçmen Almancası konuşuyor. Bu seni hem motive ediyor hem de ben de böyle biri konuşuyorsam gayet anlaşılıyormuş gibi cesaretlendiriyor. Ayrıca dizide bolca polis diyaloğu, resmi konuşmalar ve telefon görüşmeleri de var. Bunlar formal Almancanı geliştiriyor. Özellikle polisle konuşmalar, sorgu sahneleri bayağı bir kelime çıkartıyor. Yani bu sadece bir dizi değil, bu dizi Almanca sokağa nasıl inmiş birebir gösteriyor. Şimdi de son dizimize gelelim. Herkesin bildiği, nedense giriş seviye Almanca diye övdüğü, oysa Türkçe izleseniz bile anlamakta zorlanacağınız bir dizi. Kapanışı bu ağır topla yapmak istedim. Dark. Dünyaca ünlü Alman dizisi. Zaten muhtemelen duymuşsunuzdur. Ama izleyip de tam olarak anlayan sayısı az. Çünkü zaman yolculuğu, paralel evren, döngüler, felsefe, kuantum fiziği ne ararsan var. Ama işte tam bu yüzden Almanca öğrenmek için harika. Çünkü zengin bir kelime dağarcığı sunuyor. Çok fazla kalıp var. Daha önce başka dizilerde duymadığınız yapıları duyuyorsunuz. Ayrıca dizi geçmişte geçtiği için yaşlıların kullandığı terimleri de öğrenme şansınız oluyor. Yani sadece dil değil, cümle yapısını, felsefi düşünce biçimini de öğreniyorsun. Dizinin temposu yavaş olduğu için takip etmesi kolay ama dikkat gerektiriyor. Her sahnede bir kelimeyi al, sahneyi durdur, tekrar et. Yüz ifadelerine dikkat et. Almanca'da tonlama çok önemli. Bunu Dark'ta çok net görüyorsun. Dark'ta en çok önerdiğim şey ise dizinin başından itibaren aile ağacı çiz ve onunla birlikte izle. Akrabalık ilişkilerini yaz. Almanca şekilde insanların birbiriyle ilişkisini yaz. Bu bununla sevgili, bu bunu aldattı, bunun buna borcu var gibi şeylerin not al. Çok karakter var. Sürekli olarak geçmişe geleceğe gittiği için karakterlerin karmaşasını yaşıyorsun. Bu şekilde izlersen hem diziden daha iyi keyif alırsın hem de daha iyi Almanca öğrenirsin. Evet arkadaşlar, işte Almanca öğrenirken size hem eğlence hem de bol bol kelime kazandıracak yapım önerilerim bu şekildeydi. Unutmayın, sadece dizi izleyerek Almanca öğrenmek zor. Ama doğru diziyi seçersen Almanca size kendini sevdir. Altyazıları iyi kullan, kelimeleri not defterinde tut, durdurup geri sar. Hatta aynı sahneyi birkaç kez izlemekten de çekinme. Çünkü tekrar bu işin anahtarı.
Ve siz izlediğiniz dizileri nasıl çalıştığınızı, hangi kelimeleri öğrendiğinizi yorumlara yazarsanız hem birbirimize ilham kaynağı olmuş oluruz hem de verimli bir topluluk oluşur. Hatta yorumlarda öğrendiğiniz kelimeleri ve kalıpları yazın. Hem siz hem de başkası yararlansın. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tschüss.